Merhaba, bu bölümümüzde yine bir Top 10 listesiyle karşınızdayız. Ve yine İtalya'da, Rönesans'ın beşiği, Toskana bölgesinin başkenti Floransa'dayız. Ünlü Medici ailesiyle özdeşleşmiş bir şehir Floransa. Gezilecek tüm yerleri birbirine yürüme mesafesinde olan bu harika şehrin sokaklarında dolaşırken kendinizi bir rüyanın içindeymiş gibi hissedeceksiniz. İnsanın hem gözüne, hem ruhuna, hem de midesine hitap eden Floransa ile ilgili sözü daha fazla uzatmadan listemize geçelim. Listemizin 10 numarasında Santa Croce yani Kutsal Haç Bazilikası var. Santa Croce meydanında bulunan yapı, mensupları yoksulluk hayatı sürmeye and içmiş Fransiskan mezhebinin en önemli kilisesidir. Yapının dizaynı, Fransiskanların şatafatsız yaklaşımını yansıtmaktadır. Michelangelo, Galileo ve Machiavelli gibi bazı ünlü İtalyanların mezarları buradadır. Bu sebeple bazilikaya İtalyan övünç tapınağı da denilmektedir. Geçiyoruz 9 numaraya. 9 numaranın sahibi Piazza della Repubblica yani Cumhuriyet Meydanı. Roma İmparatorluğu döneminde Forum yani şehir merkezinin olduğu meydan 15. yüzyıldan 1880 yılına kadar pazar yeri olarak hizmet vermiştir. 19. yüzyılın sonlarında ise buradaki yapılar yıkılarak geniş ve dörtgen biçimde tasarlanmış ve çalışmaların ardından meydan bugünkü şeklini almıştır. Günümüzde turistlerin yanı sıra sanatçıların ve yazarların da ilgisini çeken alanda zaman zaman açık hava pazarları kurulmaktadır. Meydanda Arkona Zafer Takı da bulunmaktadır. Takta şehrin antik merkezi, asırlık sefaletten yeni hayata yazmaktadır. Ortasındaki atlı karınca ise artık meydanla özdeşleşmiştir. 8 numara Signoria Meydanı. Floransa'nın en yoğun mekanlarından biri olan meydanda Neptün Havuzu ve havuzda da Neptün Çeşmesi bulunmaktadır. Ayrıca Medici hanedanlığının kurucusu 1. Cosimo'nun heykeli de buradadır. Palazzo Vecchio yani eski sarayında yer aldığı meydanda pek çok ünlü heykelin replikaları sergilenmektedir. Ayrıca meydanda bulunan kafe ve restoranlar müşterilerine güzel lezzetler ve ortamlar sunmakta. Tavsiye üzerine gittiğimiz Rivoira adlı mekanın tatlıları ve kahvelerinden memnun kaldığımızı da belirtmeden geçmeyelim. 7. sırada Signoria Meydanı'nda yer alan Palazzo Vecchio yani Eski Saray var. 1298 ile 1340 yılları arasında kentin yönetim binası olarak inşa edilen yapının görünümü bir kaleye benzemekte. Sarayın 94 metre yüksekliğinde bir kulesi var. Palazzo Vecchio, avlusunda bulunan çeşmesi, heykelleri, duvar resimleri ve pek çok gotik unsuru ile insanı 15. ve 16. yüzyıllara götürmekte. Sarayın en önemli bölümlerinden olan 500 salonundaki duvarlardan birine Leonardo da Vinci'den Anghiari Savaşı'nın resmedilmesi istenmiştir. Da Vinci, kimi sanat tarihçilerine göre en güzel çalışması olarak yorumlanan bu duvar resminde kullandığı deneysel yağlı boya tekniğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle eserini tamamlamadan bırakmıştı. Duvar resminin yer aldığı oda daha sonra yenilenmiş ve Vasari, Marciano Savaşı adlı eserini 1563 yılında tamamlamıştı. Vasari'nin Da Vinci'nin eserine zarar vermemek amacıyla yeni bir duvar ördüğü ve resmini bu duvarın üzerine yaptığı iddia edilmiştir. Bunun üzerine Da Vinci'nin resmi aranmaya başlanmıştır. Ancak henüz bir sonuca ulaşılamamıştır. Bazı sanat tarihçilerine göre Da Vinci bu resmi hiç yapmamış ve taslak olarak kalmıştır. Bu bilginin ardından geçiyoruz 6 numaraya. Accademia Galerisi. Galeride 1300 ile 1600 yılları arasında çoğu Floransalı olan sanatçıların yaptığı resim ve heykeller bulunmakta. Michelangelo'nun ünlü eseri Davut heykeli de burada sergilendiği için galeriye Davut heykelinin evi de denilmektedir. İtalya'nın en çok ziyaretçi çeken sanat müzelerindendir. 5. sırada Pitti Sarayı ve Boboli bahçeleri yer alıyor. Büyük bir Rönesans sarayı olan Pitti, Arno Nehri'nin güney tarafındadır. 1458 yılına tarihlenen şimdiki sarayın çekirdeğini oluşturan yapı, bir bankacı olan Luca Pitti'nin kasaba rezidansıydı. Rivayete göre Luca Pitti, yapının pencerelerini Medici Riccardi Sarayı'nın girişinden daha geniş yapacağını söylemiştir. Her ne kadar etkileyici olsa da orijinal saray, Floransa Medici rezidansına rakip olamamıştır.
Yapı 1549 yılında Luca Pitti'nin torunu Buonaccorso Pitti tarafından Medici ailesine satılmıştır. Daha sonraları Napolyon'un ve Birleşik İtalya'nın yönetim merkezi olarak kullanılan saray, Floransa'nın en geniş sanat galerisi olarak açılmıştır. Bugün Medici ailesinden kalanların yanı sıra birçok küçük koleksiyona da ev sahipliği yapmakta ve bütünüyle halka açık bulunmaktadır. Sarayın arkasındaki Boboli Tepesi arazisi bugün Boboli Bahçeleri olarak bilinen büyük parkı yapmak için satın alınmıştır. Bahçelerin orijinal dizaynı sarayın arkasında bulunan bir amfiteyatro üzerindeki merkezde toplandı. Bahçe, 16. ve 17. yüzyıllara ait meşhur heykel koleksiyonu ve bazı antik Roma eserlerine ev sahipliği yapmakta. Geometrik tasarımlarla düzenlenen ve çakıllarla oluşturulmuş caddelerin bulunduğu bahçenin sulanması için Arno Nehri'nden bir kanal açılmıştır. Pitti Sarayı ve Boboli bahçelerini birlikte gezmek isteyenler için tek bilet ücreti 23 euro. Geçiyoruz 4 numaraya. Ponte Vecchio, yani eski köprü. Köprü, Floransa'nın simgelerinden biridir. Arno Nehri'nin en dar kısmında inşa edilen yapı 14. yüzyılda tamamlanmıştır. Genişliği 32 metre olan köprü 3 kemer üstüne kurulmuştur. Ana kemer 30, diğer 2 kemer 27 metre açıklığa sahiptir. Önceleri köprünün üzerinde bulunan kasap ve balıkçı dükkanları çevreye yaydıkları kötü koku sebebiyle 1593'te yerlerini kuyumcu dükkanlarına bırakmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir köprüler şehri olan Floransa'nın tüm köprüleri Almanlar tarafından bombalanarak yıkıldığı halde bu köprü bombalanmamıştır. Ünlü Rönesans ressamı ve mimarı Giorgio Vasari'nin ünlü eseri Vasari Koridoru, köprünün üstündeki kemerlerin üzerinden geçer. Koridorun yapılış amacı ise Medici ailesi üyelerinin eski saray ile Pitti Sarayı arasında halka karışmadan gidip gelebilmeleriydi. Geldik ilk 3'e. Listemizin 3 numarasında Uffizi Galerisi var. Uffizi, İtalyanca ofisler demektir. Müzenin bu adı, Medici ailesi zamanında buranın şehrin yönetim merkezine bir köprüyle bağlı olan ofislerden oluşmasından gelmektedir. Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan galeri, İtalya'nın da en önemli ve en çok ziyaret edilen müzelerinden biridir. Galeride Rönesans dönemine ait paha biçilmez eserler sergilenmektedir. Ziyaretçi sayısı çok yüksek olan Uffizi Galerisi'ne rezervasyonsuz girişler için bekleme süresi 5 saati aşabilmektedir. Galeriye giriş ücreti rehbersiz geziler için 20 eurodur. 2 numara Floransa Katedrali. Şehrin ünlü meydanı Piazza del Duomo'da bulunan katedral 1296 ile 1436 yılları arasında inşa edilmiştir. Duomo ya da Santa Maria del Fiore olarak da bilinir. 1420 yılına kadar 4 mimarın görev aldığı katedralin kubbesini o yıldan itibaren ünlü Rönesans mimarı Filippo Brunelleschi tamamlamıştır. Kubbe, Rönesans'ın ilk önemli mimarlık ürünlerinden biri sayılır. Yapının planı Latin haçı biçimindedir. İçi oldukça sade olan katedralin zeminindeki renkli mermerler epeyce etkileyici bir görünüme sahiptir. Ana kütleden bağımsız bir yapı olan ve mimar Giotto tarafından tasarlanan çan kulesine belli bir ücret karşılığında çıkılabilmektedir. Ve geldik listemizin zirvesine. 1 numaranın sahibi Michelangelo Meydanı. Floransa'nın panoramik manzarasını görmek için en ideal mekan diyebiliriz Michelangelo Meydanı için. Başta ünlü mimar, ressam ve heykeltıraş Michelangelo'nun eserlerinin sergileneceği bir müze yapılması planlansa da bu gerçekleşmemiş ama meydana onun ismi verilmiştir. Özellikle muhteşem gün doğumu ve gün batımı manzaralarıyla ziyaretçileri cezbeden meydandan Arno Nehri üzerindeki köprüler ve Floransa'nın önemli yapılarını görebilirsiniz. Top 10 listemiz bitse de Floransa'da görülecek yerler bitmedi elbette. Biz de onların arasından bir tane bonus veriyoruz.
Bonusumuz Aziz Giovanni Vaftizhanesi. Floransa Katedrali'nin hemen karşısında yer alan sekizgen yapıdaki Aziz Giovanni Vaftizhanesi de mutlaka görülmesi gereken yerlerden. 1059 ile 1128 yılları arasında inşa edilmiş olan vaftizhane şehrin en eski yapılarından biridir. Vaftizhanenin rölyef heykelli bronz kapıları güzelliğinden dolayı Michelangelo tarafından Rönesans'ın başlangıcı olarak nitelendirildiğinden cennetin kapıları olarak isimlendirilmiştir. Bonusumuz Aziz Giovanni Vaftizhanesi ile birlikte bu bölümümüzün de sonuna geldik. Kanalımıza abone olduktan sonra yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.